Merhabalar sevgili boğa ve yükselen burcu boğa, ay ve stelyum boğalar da dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili boğa burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Durum acil diyorum sevgili boğa burcu. Bakalım senin için akacak olan enerjiler nelerdir? Lütfen sen de bütün güzel enerjilerini bana gönder. Almak istediğin mesajlar nedir? Bütün güzel niyetlerini. Senin için ben niyetleniyorum zaten. Şimdi sevgili Boğa burcu, burası karışmadı, tekrar karıştıracağım. Arkadaşlar 12-13 Haziran yani 2025 12-13 Haziran sonrası için niyetimi alıyorum ama sen ne zaman denk gelirsen o andan itibaren senin için de geçerli olabilir. Mutlaka alman gereken mesaj vardır sevgili Boğa burcu. Şimdi ilk kartımızı alalım. Bir ateş üçlüsüyle başladık. Yani burada bir hareketlilik söz konusu arkadaşlar. Bakalım kartların tamamını çekelim. İmparator, çok güzel gidiyoruz. Kartların tamamını çekelim ve bu şekilde yola devam edelim arkadaşlar. Aziz, destenin altında yıldız kartı gözüme çarptı ama Güneş, gelmesi gereken mesaj varsa zaten gelir arkadaşlar. İstediği kadar gizlensin. Hava altılısı. Arkadaşlar boğalarda bir gitme durumları söz konusu. Ama bu gitme durumları hani somut olarak bir yerden bir yere gitmek ya da bir şeyleri değiştirmek, işte ev, ofis falan değil. Yani bununla alakalı bir şey değil. Bu olabilir bu arada. Belki bazı boğa burcu arkadaşlarım bunu yapabilir ya da tatil planları yapabilirsiniz. Ama tabii bu açılımın konusu o değil. Yine de onunla değinmeye çalışalım açıkçası. Burada benim ilk gördüğüm şey ne biliyor musun? Görünür olmak ve dışarıda olma ile ilgili. Şimdi 19, özellikle Aslan dönemi senin için çok daha önemli olabilir ve Haziran ayının 19'u, Temmuz ayının 19'u, daha çok Haziran 19'u gibi birazcık daha bir şeylere dikkat etmende fayda var. Çünkü burada artık diyor ki cesaret ile gelen güç hayatında baskınlık gösterecek sevgili Boğa burcu. Yani bir ortaya çıkmak var, bir görünür olmak var. Ve burada artık o hayatında dalgaların, fırtınaların dinmesiyle ilgili bir konudan bahsediyor. Ve burada açık, yani geri planda kalmış, kararmış, göremediğin ya da seni de karartabilecek durumlar varsa bunların açığa çıkmasıyla ilgili, gün yüzüne çıkmasıyla ilgili, bakın her noktada Ayşe Fatma Hayriye sana zarar verdi, açığa çıkabilir. Gerçekte seni kim tüketti, bu açığa çıkabilir. Anlamaya çalıştığım fakat bir türlü anlamlandıramadığım, ben neredeyim, ne yaşıyorum, burası neresi gibi sorgularım varsa, içsel olarak da dışsal olarak da bir dışa çıkmak vardır. Bir şeyleri fark etmek vardır. Gün yüzüne çıkmak demek ya da o fırtınanın dinmesi demek sadece madde aleminde olarak değil arkadaşlar. Her anlamda. İçsel olarak da bir paklanma var, dışsal olarak da bir paklanma var. Ve burada aslında şunu söylüyor. Arkadaşlar bazılarınız çocuk sahibi olabilirsiniz ya da ortaya çocuğum, bu benim çocuğum diyebileceğin bir proje, bir ürün, bir kitap çıkartabilirsiniz açıkçası. Burada diyor ki asıl mesaj da şu. Biz sana içsel olarak ve hissel olarak bir şeyleri zaten vereceğiz. İnanç noktalarında çok büyük değişimler olacak. Büyük farkındalıklar ve büyük açılımlar yaşıyor olacaksın. Burada diyor ki hayatın keyfini ve tadını çıkartman lazım. Akışta kal diyor. Keyifte kal. Söylemedim burayı. Açıkta kal diyecektim. Aslında o da olabilir yani. İlla hani akış anlamında değil. Açıkta kalmak, açıkta hani dışarıda kalmak anlamında değil. Akışta kalmak çok önemli olacaktır. Biz şöyle yapalım. Son kartlarımızı alalım. Şimdi hava kraliçesi, krallar ve kraliçelerle gidiyoruz. Toprak kralı geldi. Şimdi toprak kralı da zaten senin kartındır, su üçlüsü. Öncelikle burada çok büyük bir kutlama, bir başarı, bir zafer var sevgili Boğa burcu. Arkadaşlar eril faktörlere dikkat edin. Patronlar, eril faktörler, figürler ya da konumun, statün ne olursa olsun, mesleğin, yaşın ne olursa olsun, ne olursan ol, bak ne olursan ol. Ben zaten o tarz şeylere karşıyım da neyse, herkes çok üstündür. Anlatabildim söylemek istediğimi. Mutlaka hani böyle bir üst vardır ya, her zaman bir üst vardır her anlamda arkadaşlar. Burada şunu gördüm ben aslında. Senin içsel olarak da bir farkındalığın yükselecek. Yani içsel dışsal olarak da bir temizlik var. Otorite figürleri ya da sözünü geçiremediğini düşündüğün kişiler, kimse bu. Eş olabilir, partner olabilir, patron olabilir, ortak olabilir. Onlara karşı bir baskınlık gelmek var ve burada arkadaşlar korkudan arınmak var. Görünür olmak var.
Sen yürü endamın yürüsün noktası var sevgili Boğa burcu, öyle söyleyeyim yani. Yaptıklarının güzelliğinin, gözlerinin ışıltısının, bilginin, yeteneklerinin ve tecrübelerinin artık böyle bir görünür olması, açığa çıkmak, ben buradayım beni gör demene gerek yok. Direkt görecekler. Anlatabiliyor muyum? Yani burada sözünü dinletebilirsin. Ve burada arkadaşlar aziz sınırlar vardır. İletişiminde özellikle geçtiğimiz süreçlerde, geçtiğimiz 5 yıl içerisinde boğazıma düğümlendi, hakkımı arayamadım, söyleyemedim, dile getiremedim dediğin konular varsa artık bunları şakır şakır ortaya dökmek ve içini dökmek, boşaltmak vardır, dışarıya çıkartmak vardır her anlamda. Bu süre zarfında yazmak, çizmek senin için çok önemli olacaktır. İletişim dilin inanılmaz derecede yüksek olacak. Sadece iletişim dilinle ve o berraklığınla, yüksek enerjinle birilerini ya da senden güçlü olarak gördüğün kişileri bastırabilirsin. Çok güzel aktı. Analitik zekan çok üst noktada olacak. Aynı zamanda yani şimdi hava kraliçesini çok severim. Hava kralını çok severim. Krallar, kraliçeler, imparatorlar havada uçuşuyor şu an sevgili Boğa burcu. Öyle söyleyeyim sana. Burada bir sağlamlık vardır sevgili Boğa burcu. Sağlamlık vardır. Sağlamlığını devam ettirebileceğin bir süreç var ama aynı zamanda da büyük bir kutlama yaşayabilmek için çok özür dilerim. Bazen arkadaşlar ben normalde de çok hızlı konuşuyorum. Yani bundan rahatsız değil de hani hızlı konuştuğumuz zaman adapte olamıyorum, dikkatimi veremiyorum diyen arkadaşlarım var. Tutamıyorum bazen kendimi. Yani normal hayatımda da böyle. Yani bazen çok daha hani bunun 2-3 çarpısı olarak da konuşabiliyorum. O yüzden kusura bakmayın, hani fark ettiğimde frenlemeye çalışıyorum. Şimdi bak, üçlü vadeler ayın 3'ü, 13'ü, 23'ü, 3 gün, 3 hafta, 3 aylık süre içerisinde hayatında gelişebilecek bir kutlama, bir başarı olacak senin için. Gerçekten keyif alma süreci. Fakat burada diyor ki sabit kalıplarını yıkman lazım. Evet, sağlamlık senin için çok önemli. Parayı yönetebilmek, parayı idare edebilmek, güzel para kazançları oluşturabilme ile ilgili güzel fırsatların olacak. Ben buradayım demek vardır. Tamam, görünür olmak vardır. Bunu zaten söyledik. Bu nasıl bir şey? Şöyle bir şey. Akışta kalarak ama esnek olarak, alan açarak, anlatabiliyor muyum? Yani sabitlikten çıkarak, genişleyerek sabit olmaktan bahsediyor aslında. Duygularını ifade edebilme, her anlamda kendini ifade edebilme noktasında güzel bir cesaret gelecek ve aynı zamanda bir üretkenlik ve liderlik vardır. Analitik zekan çok yüksek olacak, bilgi arayışın çok yüksek olabileceği gibi hayatına da hep kalite katabilecek insanları dahil etmek isteyeceksin. Bilgili insanları dahil etmek isteyeceksin. Yani boş beleş insanlarla, kişilerle, durumlarla, olaylarla neyse bunları görmek ya da bunlarla vakit geçirmek yerine gerçekten bilgili, gerçekten yetenekli, gerçekten mantıklı, İnanç noktasında da her anlamda donanımlı bir yaşama gitme noktasında güzel enerjiler hayatına tezahür edecek. Burada ayrıntılara çok fazla takılmaman senin için çok önemli. Hani dedik ya, evet sağlamlık çok önemli, bir taraftan da açığa çıkmak var. Bu yüzden akışta kalmak senin için çok önemli olacak. Yani direttiğin, takıntı haline getirdiğin, bu olmazsa olmaz dediğin konular varsa bunları birazcık gevşetmen lazım açıkçası. Keyif al diyor ateş altılısı. Şimdi arkadaşlar, sizde enerjiler çok güçlü aktı. Ben burayı 6 saatte konuşabilirim. Geçmişe de gidebiliriz, geleceğe. Bir sürü şey çıkar buradan, öyle söyleyeyim. O kadar ağır, o kadar sert, o kadar güçlü. Ağır derken kötü anlamda değil. Hani okkalı deriz ya, böyle güzel, yani oturaklı enerjiler aktı. Burada bir başarı vardır. İçsel sezgin çok yüksek olacak ve aynı zamanda yasalar, kurallar, sınırlar senin için çok önemli olacak. Fakat bu sınırlar şöyle. İnsanlara karşı saygılısın, dinlere, dillere karşı saygılısın. Bir taraftan özgürlük ihtiyacı çok. Evet, yani şimdi bakın yine 5 serisini alacaksak zaten burada bir uçuş gitmek vardır. Alıp çantanı gitmek isteyebilirsin. Ama bir sıcak da bastı, bir gideyim ya falan gibi böyle. Alıp çantanı bir gitmek isteyebilirsin. Arayışların, yeni bilgi arayışı, hayatı keşfetme isteğin ve arzun çok yüksek olabilir. Bununla ilgili fırsatlar da gelecektir. Ama genel olarak baktığımızda burada senin için gelen çok güzel bir başarı var. Maddi konularda özellikle uzun süredir beklediğim bir para, miras, yatırımlar neyse, yurt dışı ile bağlantılı konular olabilir. Denizle alakalı olan konular arkadaşlar. Oralara gitmek, oralardan iş yapmak, ticaret, görünür olmak, medya ile ilgili işler. Burada meslek grupları çok önemli değil. Meslek gruplarını söylemeyeceğim. Haberlerin de gelmesi her anlamda, bakın bilgi akışı, haber. Arkadaşlar,
Saygınlık kazanmak var, saygınlık. Yani imparatorlar, krallar, kraliçeler, hele bakın kim gelmiş geldi, yani böyle bir şey oldu. Haberler de gelecek aynı zamanda. Ve burada çok güzel bir başarı. Bakın hep uçma enerjisi. Yani özgür olmak isteyeceksin. Hani şöyle düşün. Az önce şeyde öf çok sıcak bastı hani bir gideceğim. Bu sıcaklık değil de hani güneş seni yakmaz. Hani böyle bir sıcaktan bunalmak değil. Hani ruhunun özgürleşmesi. Ya özgür olmak istiyorum işte yeni tatlar, yeni keyifler, işte arkadaşlık ilişkilerinde de öyle. Farklı lezzetler, farklı tatlar, farklı bir şeyler görmek istiyorum. Coşkusu çok baskınlık gösterecek aynı zamanda. Arkadaşlar pasif agresif arkadaşlıklardan uzak dur. Sanki seni destekliyormuş gibi gözüken, bilmiyorum. Şimdi sanki seni destekliyormuş gibi gözüken sevgili boğaları kandıramazsın da burada öyle bir etki de çıktı. İçten içe senin enerjini çalan ya da senden beslenmek isteyen aile içinden birileri de olabilir. İletişim halinde olduğun kim varsa baskılayıcı kişilerden bahsediyor. Ama dediğim gibi dikkatin tedbirin oldukça yüksek olacak. Yani bunlara karşı güzel bir yüksek enerjide olacaksın açıkçası. Aynı zamanda arkadaşlar güzel kazançlar elde etmek de vardır ve dişil enerjilerden gelecek olan destekler, kadın faktörlerinden ya da dişil enerjilerden gelecek olan destekler var. Sezgilerin seni yanıltmayacak. Öncelikle bunu da söyleyebilirim sevgili Boğa burcu. Peki bakalım. Ve burada bir toprak altılısı, bakın altı serisi arkadaşlar, ateş altılısı toprak, işte yani ne kadar karıştırırsan karıştır. Gelecek olan enerji varsa gelir. Enerji akışı bu şekilde. Para ile ilgili çok güzel bir şans, çok güzel bir nasip. Ateş gruplarıyla bir ortaklık yapabilirsin. Koç, aslan, yay. Terazi burcu var arkadaşlar. Kova, terazi, ikizler. Yay burcu çok baskın. Koç, aslan, yay, kova, terazi, ikizler. Boğa, başak da alabiliriz. Burada burçlar önemli ama bu burçlar çok fazla aktığı için söylüyorum bu arada. Ortaklık, yani güzel işbirlikleri, güzel para kazançları var. Arkadaşlar altılı vadeler öncesinde, 6 ay ve 6 yıl öncesinde bir kısım Boğa burcu arkadaşlarım sanat ile ilgili konular ya da böyle üretme ile ilgili konularla ilgili yarım kalan bir ilişki, yarım kalan bir iş, bir proje varsa yine bu süre zarfında senin karşına çıkabilir. Bu senin yeteneklerini hobiye dönüştürmen de olabilir ya da böyle biriyle yapabileceğin bir ortaklık da olabilir. Ve buradaki güçlü etkiden ben şunu aldım sevgili Boğa burcu. Sanki sen sadece kendi kaderini ya da kendi hayatını değiştirmiyorsun da başkalarını da değiştiriyorsun gibi. Başkalarının da hayatını sahipleniyorsun gibi sevgili Boğa burcu. Ruhun şifalanması var arkadaşlar burada. Şuraya bir tane daha alalım. İşte bakın 6 serisi yine su altılısı. Altılı vadelerdir, elim kolum bağlı, ben buradan çıkamıyorum dediğin konular varsa buralarla ilgili, buraların şifasıyla ilgili ve hak ettiğin hakların sana gelmesiyle ilgili, özellikle insan kalan arkadaşlarım için söylüyorum, güzel etkiler altında olacaksın ve o korumayı hissedeceksin. Yani ilahi korumayı hissedeceksin. Burada bir üretkenlik vardır arkadaşlar, çoğalmak vardır. O yüzden negatif etkilere asla kendini kaptırma. Üretebildiğin kadar üretmeye devam et. Ve burada hani şu altılı vadelerden bahsettim ya, yarım kalan bir iş veya bir aşk ilişkisi, ruh eşi bağlantısı ya da ruhsal bağlantın olan birinin hayatına gelmesi sevgili Boğa burcu. Şurada boğalar o kadar tatlı ki böyle bir sıkışmış, eli yüreğinde, hani eli böğründe, ağlamak istiyor, ağlayamıyor, bir taraftan yalnız kalmak istiyorsun, yani bir taraftan görünür olmak istiyorsun. Bütün saflığın bir tarafta, ya çok böyle enteresan bir naiflik var, öyle söyleyeyim arkadaşlar. Dediğim gibi sizdeki enerji gerçekten çok böyle tatlı tatlı aktı. Saatlerce konuşabilirsin gerçekten ama sadece bu şekilde yorumlamak daha sağlıklı şimdilik. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Bu destelerimizden alalım. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Lenormand'den 3 adet kart çekeceğim. Sen de kendi kartını seç. Bakalım sana gelecek olan mesaj nedir? Bu değil ama Lenormand destesini söylüyorum. Şimdi iyi bir şekilde odaklan sevgili Boğa burcu. Şu düştü.
Bir üzüntü diyor arkadaşlar. Sıkıntıların içinde boğulmak, ruhunun daralması, dert işte bak bu söylediğim şey de bu. Ama bu hani şöyle değil yani o bana zarar verdi, bu ona zarar verdi. Bunun üstesinden zaten geleceksin. Koruma altında olduğunu zaten hissedeceksin. Yeter ki o değişime kendini aç sevgili Boğa burcu. Yani güzel enerjiler olacak. Ama böyle hani şey deriz ya bir şey var ama tarif edemiyorum. Böyle bir şey aktı yani buradan çok böyle çok tatlı bir şey aktı. Onu ben de şu an tarif edemiyorum gerçekten. Bakalım. Ve güneş burada da vardı arkadaşlar. İyileşmek, bak iyileşmek, karanlıktan aydınlığa çıkmak, egosal benliğini koruma içgüdüsü diyor sevgili Boğa burcu. Bakalım. Ve kalp. Gerçek aşk, yüreğini ortaya koymak, bir şeyi kalpten ve candan istemek dedi. Bakın nasıl mesajlar geldi. Yani bu mesajları herkes bireysel olarak kendi hayatında yoğurabilir arkadaşlar, alabilir. Şimdi arkadaşlar Lenormand alalım. Odaklan ve kartını seç sevgili Boğa burcu. 3 adet kart yapacağım buradan. Birinci kartım, ikinci kartım. Odaklan, iyice odaklan ve kartını seç bakalım. Gelecek olan mesajlar nelerdir diyelim. İlk kartı seçenler alıyorum. İlk kartı seçenler. İlk kartı seçenler güneş geldi. Bakın güneş. Yani bir başarıdır, bir aydınlıktır artık. Refaha ermektir, görünür olmaktır, açığa çıkmaktır. Değer görmektir, değerinin bilinmesidir. Aydınlık günlerdir sevgili Boğa burcu. Şimdi burada arkadaşlar bir dileğin kabul olması var. Onu söyleyeyim. İçine attığın ya da hani bir türlü anlamlandıramıyorum ben bunu nedir bu dediğin konuların artık bir açığa çıkması, fark etmek vardır. Bir dileğin gerçekleşmesi vardır. İkinci kartı seçenler için. Üçüncü kartı seçenler burada yine 5 serisi arkadaşlar. 5. Kökler, kök salmak, köklenmek. Aileden gelen sorunlar varsa bunları şifalandırabilirsin. Kendinle ilgili halledemediğin konular, sıkıntılar varsa bunları şifalandırabilirsin. Burada ama her şeyden önce aldığım en güzel mesaj ne biliyor musun? Kendi ağacının gölgesinde dinlenmek vardır sevgili Boğa burcu. Arkadaşlar 3 parça halinde söyledim ama 3 kartı da alabilirsiniz. Çünkü üçü de birbiriyle bağlantılı. Kendi güneşin, kendi ışığın, kendi dileğin, kendi yıldızların, kendi diktiğin ağacın, kendi büyüttüğün, emek verdiğin ağacın ve onun gölgesinde dinlenmek. Bazılarınız şirket açabilirsiniz, yeni bir iş kurabilirsiniz arkadaşlar. Peki sevgili Boğa burcu, her şey o güzel kalbine, belki büyük bir kısmınızda şey olabilir yani toprak almak gibi olabilir. Dedim hani bu açılımın konusu o değil ama bir kısmınızda bu olabilir. Belki miraslık konular, toprak almak, yatırım yapmak gibi. Ama dediğim gibi asıl nokta bu yani o en son söylediğim. Kendi ağacının gölgesinde dinlenmek. Kendi diktiğin ağacın gölgesinde dinlenmek. Bu çok güzel bir fark ediş, çok güzel bir uyanıştır. Her şey güzel kalbine göre olsun, zorun kolaylaşsın diyorum. Buraya kadar geldiysen, abone değilsen abone olmayı unutma. Görüşürüz, hoşça kal.